Herkese yeni bir videodan merhaba. Kenya'nın Lamu adasındayım. En kuzeyinde ve Somali sınırına çok yakın bir ada bu. Birkaç yıl öncesine kadar kara sınırından bu adaya geçmek gerçekten çok tehlikeliymiş. Ama şu anda ben kara sınırından geldim bildiğiniz gibi ve her şey güzel, her şey okey. Bugün bir arkadaşım bana Lamu adasının arka sokaklarını gösterecek. Hiç turistlerin gitmediği, gezmediği, Lamu halkının yaşadığı gerçek sokakları, gerçek evleri göreceğiz şimdi bu videoda. Bakalım nerelerde yaşıyorlar, ne şartlarda yaşıyorlar, nasıl sokaklar var, neler yok. Hep birlikte görelim. Şimdi biraz şehirde turlayalım, sokakları göstereceğim size. Bu duvarlar Portekizliler tarafından yapılmış. Şu tavandaki şey de üstünde yürümek için Arapların yaptığı bir şeymiş. Portekiz-Arap Savaşı sırasında yapılmış bunlar. Şöyle bakalım. Evet, önceden üstünde yürünmesi için yapılmış. Yani savaşta kaçmak için. So this is a really typical and this wood, like very old wood. This is a coral made by the coral and the white cement only. What? Corals, coral rock from the ocean. Okay. These are corals and the white cement only. And from outside you can see this so old there, but if you go inside you won't believe it's very clean, clear, and very nice made with the Arabic decorated, and also with a very good condition. You know, it's not warm; it's very like cold, nice feeling. You know. Yeah. This one is oldest house in Ireland. Was totally destroyed there, but then the Americans has to bought it and renovate it. Sorry. Haya jamaa. Sawa. Bu bina bu adanın en eski binasıymış ama sonra bir Amerikalı adam bunu almış ve böyle restore etmiş. So they sit outside here and having a coffee or whatever juice drinking. When people come for visit, Yeah. and they will sit here. They welcome them and they offer them tea or coffee or Ah. have a conversation. And also inside the house they have also the same. It's Same. bigger and nice. So they put the table on it, or sometimes they put the big mat on the ground and then they sit down locally, eat together, whatever, sharing. Okay. Having conversation and stuff like this. Yeah. The mosque? And this is mosque. Yeah, we have about 45 mosques in the island. 45 in the island. The island. And we have about 15, I think 20 church. 20 church. Yes, and also they're living together and happy, you know, there's no like demonstration and stuff like this, no fighting, they're all peace No fighting. and happy together. And Everyone's face business. nice. And, one unit. They're very unique. And this is called Slavery Streets, you know, there's a marketing day. They bring the slaver here and then they sell them. Here, in the street. Yes, in this street they make line, a big line. When? This was years back, long time. Long time So ago.
like having Rumble. Ne? Rumble mı gel? Ha. Gidiyorum sana. Hadi yenge. Ha. Atı onu. Bu adanın neredeyse tamamı Müslüman. Okullar da burada Kur'an-ı Kerim okutuluyor ve okullarda da başörtülü gidiyorsun ve tamamen Müslüman eğitim sistemi var burada. Ve bu gördüğünüz binada bir Müslüman üniversitesiymiş. Yani bayağı büyük bir bina. Müslüman üniversitesi ne demek tam bilmiyorum ama tamamıyla Müslüman kültürle doğuyorlar ve büyüyorlar. İlk defa böyle ara sokakta geniş bir yer görüyorum bu arada. Hiç böyle geniş bir yere rastlamamıştım. Şu anda adanın Old Town bölgesinden çıktık ve bu taraf çiftçilerin olduğu, yaşadığı alanmış. Burası olduğu gibi. Benim tam arka tarafımda, ön tarafımda kalan yerde Old Town, yani ara sokakların olduğu yerler. Şimdi yeni yerleşim merkezlerine geziyoruz. These are all farm, coconut trees. All farmer there. Huh? All farmers. All farmer. Bütün çiftçilerin tarlaları orada. İşte kokonat ağaçları, meyveler, tropik meyveler falan filan. The farmers living here. Yeah, yes. The coconuts. ve çiftçiler de orada yaşıyorlarmış. Burası da Old Town'un dışındaki yeni yerleşim merkezi diye geçiyor. Tabii yeni dediğimize bakmayalım. Old Town'a göre yeni diyelim. Ve her yer böyle biraz çer çöp, tabii biraz değil, bayağı bir her yerde çer çöp var. Plastikler falan her yerdeler. Yes. Burada evler de tamamen farklı. Sokaklar da tamamen farklı. Old Town'un içi tamamen dar sokaklardan yapılması ve yüksek binalar yapılması, işte hem rüzgardan hem de güneşten korunmak için. Ve burası, şu an bulunduğumuz yer, Old Town'dan daha sıcak. Çünkü Old Town'da gerçekten o daracık sokakların ve uzun binaların koruması altında. Evet, evler, yaşamlar böyle. Hello, Jumbo. Here it's one of the oldest mosques in the island. Oldest? The oldest mosque, Mosque. yeah, in the island. Ah. Called Riyadh Mosque. This mosque every year. This mosque? Not that one, Ah, not that one.
Şimdi adanın en eski camisine gidiyoruz. 45 tane caminin arasında bu gideceğimiz en eski camiymiş. Arada birkaç bilgi vereyim. Bu ada Kenya'nın bilinen en eski yaşam alanı olarak geçiyor. En eski şehri olarak geçiyor. 1370 yılında Doğu Afrika'nın Swahili yerlileri tarafından kurulmuş bu ada. Ve o Old Town dediğimiz bölge, yani o dar sokakların olduğu bölge UNESCO Dünya Mirasları arasına alınmış ve tamamen koruma altında. Festival every year. It's where they celebrate this Prophet Muhammad's birthday. Muhammad birthday day celebrating. And it looks, Which day? this is, I think, it's on after now. It's about 4 months later from now. So it will be. This is now May. I don't October. remember. Beginning of October. Burası adanın en eski camisi olarak geçiyor. Cami bayağı büyük bu arada. Böyle de devam ediyor. Burası da bir meydan. Köy meydanı gibi. Caminin ön tarafı böyle bayağı büyük ve güzel bir cami. Böyle de bir meydana sahip. Burada çok fazla Türk komünite varmış ve buraya gelip gönüllü oluyorlarmış. İşte çocuklara, özellikle fakir çocuklara ve yetim çocuklara yardım etmek için olduğunu söyledi. Ve bir klinik açıyorlarmış burada, işte herkese test yapıyorlarmış, herhangi bir hastalıkları var mı yok mu falan diye. Ben zaten Türk olduğumu söylediğimde Türkiye'yi biliyorlar genellikle. Hiç bilmeyen görmedim şu ana kadar. We are in the old town again. No, this is another area. Ah. Old town, the new town. Now it's a part of not The- old, not new. Okay. I think I walked here. This is a place where we often go for breakfast. Me myself, I go very often here for breakfast. Your favorite? Yeah, my brother's here. Oh, really? Good friends. We grown up together. This is my home area. Your home area here. I think I bought something yesterday from here. The owner is a young boy in my age, but he's a good guy. Hey. Okay. Oh, there is pizza. Good, good bread. Bunlar pirinçten yapılmış kekler bu arada. Bayağı pirinçten yapılmış. Samosa. Yes, samosa, I know it. It's bayağı burada pizza. Burada pirinç ne kadar ucuzsa pilav dedikleri şey o kadar pahalı. Pilavı böyle pilav diyorlar bu arada. Çeşitli baharatlarla falan yapıyorlar ve daha değişik oluyor, daha lezzetli oluyor. Pirinçleri sadece haşlama gibi ama pilav lezzetli bir şey. Genellikle etle yapıyorlar ama eti sonradan ekledikleri de olabiliyor. Bunlar da fiyatlar. Bunlar Kenya şilini fiyatları. Bu arada Shelly benim kaldığım hostelin, daha doğrusu guest house'un ikinci katında başka bir Fransız adam kalıyor. Onun arkadaşı ve şimdi beni gezdiriyor. Bütün bu yerleri gösteriyor ve anlatıyor. Ben de size gösteriyorum. Shella. Shelly. 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 Shella is a bit. Yeah, Shella is a bit.
Chile. Chile. Shelly. Shelly. Sheila, Shelly. Shelly. S- His name is Shelly. Yeah, you can find him in the island, and he's so nice Asansana, and like so you. kind, and he can show you A around. little bit of lemon. Yeah, and also Because she said he's a dog he has captain. a boat. If you want, you can Have a go s- to for tour. sunset, Yeah. for tour, and Snorkeling, whatever you fishing, want. whatever, yeah. Yeah, he can help you. I know, Ah, and thanks, I trust him. You kind love. Yeah. Thank you. Yani acayip bir şekilde böyle her yerde çöpler var, her yerde şeyler var ve insanlar da burada yaşıyor. Gerçekten zor, şartlar zor. Yani mesela bu bir ev ve bu da bir ev. Bir apartman bile yapmışlar. Yani çok çok değişik. Yani bazıları burada yaşıyor. Şu yani görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bazıları şuralarda yaşıyor ve buralar ev. Ve bazıları da böyle apartman. Burada şöyle bir şey var. Yani gerçekten Afrika topraklarını beyaz insanlar, yani beyaz insanlar almış, yemiş, yutmuş, yalamış, oturmuşlar yani. Gerçekten burada ben geldiğimden beri muzungu deyip böyle biraz ırkçılık yapıldığını hissettiğim çok zaman oldu. Yani neden bana beyaz insan diyorsunuz, ne farkımız var diyorum ama gerçekten yani bilmiyorum, belki ben onların yerinde olsam beyaz insanlardan gerçekten nefret ederdim. Yani adanın her yerini almışlar, her yerini. Ve adam buraya böyle kocaman bir bina dikmiş parasıyla ve insanlar oralarda yaşıyorlar. Adam bunu dikmiş. Yani ve bütün o güzel sahil şeridini almışlar, oteller yapmışlar. Kilifi, bütün Kilifi'nin yarısından fazlası bir tane adama ait falan, böyle çok saçma şeyler yani. Afrika'yı yalayıp yutmuşsunuz. Gerçekten Amerikalılar, Avrupalılar ve tabii bazı Türkler de belki. Hello. Fresh vegetable, huh? Hello, mambo. Mambo, Banana this. Jumbo. Banana. Huh? Itu nzuri wewe. Number. Jambo. Leo tutapiga samaki usize barbecue Jambo. maker. Hello. Special griller in the How are you? Fine. Good. You cook a fish. Yeah. Barbecue maker, the master of barbecue. Yeah. Sokakları, evleri gezmeye devam ediyoruz. Her yer böyle. Aa, sokak bitti. Ben olsam bitti sanırdım ama this way? Yeah. Wow. Ben olsam bitti diye geri dönerdim ama devam ediyormuş sokak. Which way? You're driving. Yani vallahi. Böyle aniden bunlar çıkıveriyor bir yerden. Öyle geziyorlar. Arkadaşlar şu ev, yani burası bir ev, burada yaşıyorlar. Nasıl? Yani bunlar ev.
Gerçekten. Şu an bu gezdiğim yerler baya eski ve kesinlikle yol yok, toprak ve her şey çok acayip. Her şey çok acayip. Ah, sen ne yapıyorsun burada bakayım? Ha, minnoş? Gölgeye mi saklandın? Yani işte bunlar evlerin sokakları. Ve çocuklar hep yalın ayak. Hiç ayakkabı yok, bir şey yok. Hi, welcome. Hello, karibu. Welcome to Thank you. every nice. Ya baksanıza çocuklar hep yalın ayak, hiç ayakkabı yok, hiçbir şey yok. Can I kiss you? No. Arkadaşlar bakar mısınız işte. Ya burası çöplük. Çocuklar burada yalın ayak yaşıyor. Hey, take me picture. Yeah, I do like this when you take me picture. Bu adada kokonat, Hindistan cevizi ağaçları çok fazla ve Hindistan cevizi yağı yapıyorlarmış. Burada bir fabrika var ve şimdi onu ziyaret edeceğim. Şu gördüğünüz yer kokonat yağının yapıldığı yer. Şimdi içeri girip bir bakacağız. Oh, smell is so good. Yeah. Tabii burası böyle bir fabrika. Hello. Hello. Ha, makine. Hello, thank you. All these things for packing and then they the Simsim oil. Ah, sim. Yeah. Maybe you're looking the book what Simsim is. It's for eating. It's a bread, you can do the oil. Not sesame. Not sesame. I don't know. Bu simsim denilen bir şeymiş, bilmiyorum. Öğrenince altına yazarım. Anlayamadım tam. Onun yağını yapıyormuş. Of the machine and the cleaning. Bu simsim mi? Not Sesame, not sesame. sesame. Yeah, yeah. Sesame. Okay. Sesame. Sesame. Okay. Sesame. Okay. Thank
Thank you. Asante. Asante. Bu fabrika Kenya'da tekmiş bu arada. Buradan Mombasa'ya, Nairobi'ye, Tanzanya'ya, Uganda'ya hep böyle kokonat yağı gönderiyorlarmış. Hindistan cevizi yağı gönderiyorlarmış. Tam da bu adadan ve bu yerden çıkıyor bu Hindistan cevizi yağları ve susam yağları. Kenya'nın Hindistan cevizi fabrikasında görmüş olduk. Bir fabrika gezmiş olduk. Şimdi sokaklara devam. Jambo. Thank you, Asante. Muhimu sasa hivi utaona siku lolote, lakini ukiwa mkubwa kisha baadaye ndio utajuta. Evet, tekrar restorana geldik çünkü ben acıktım ve bir şeyler alıp otele döneceğim. Hatırlar mısınız? Kenya'ya ilk geldiğim günün videosunda vardı. İkinci videoda vardı. Kenya'da sokaklarda dolaştığım videoda vardı. Tamarini göstermiştim böyle bir manavda. Şimdi onun suyunu içeceğim ve tamamen doğal. Ama tabii muhtemelen şeker koymuş olabilirler. Bakalım nasılmış tadı. Evet, şeker koymuşlar çünkü o adam manavdakiler tamarin biraz ekşi demişlerdi, tatlı değil demişlerdi. Bu bayağı tatlı. Ama güzel, sevdim böyle soğuk soğuk. Hava inanılmaz sıcak, çok iyi gidiyor şu anda. Böyle bir şey yapmışlar. Pizza, içinde sadece soğan, domates falan var. Ama muhtemelen peynir yok, biber var. Şimdi bunu denedim ben de. Hamuru bizim pide hamurlarına benziyor. Ve domates, soğan falan. Sanki böyle pide yiyormuşum gibi hissi verdi. Güzel. Burası Lamu Old Town'un meydanı. Bu bir kale. Burada akşamları oturuyorlar ve buraya bir beyaz ekrana yansıtıyorlar televizyonu ve burada herkes haberleri izliyor. Neredeyse bütün Lamu halkı burada toplanıyor, akşamları görüyorum hep. Şuraya da ekranı yansıtıyorlar. Can I take video? Burada da şeker kamışı suyu çıkarıyor. Böyle bir makineden geçiriyor. Aşağıya da suyu akıyor. Evet, şuraya da suyu akıyor ve buraya dolduruyor suyunu. Biz de oradan alıp içiyoruz. Lemon or ginger with lemon and ginger. How much the one glass? 50 shilling. Okay, thank you. Asante. Jambo. Bu arada yağmur çiselemeye başladı. Burada yağmur çiseliyorsa bangır bangır bastıracak demektir. Dolayısıyla hemen otele doğru gidiyorum. Zaten bu otelin yolu ama bir uğrayıp lokal kahve alacağım şimdi. Hello. Hello again. Hello. Do you have coffee? Burası bu arada benim gelip yemek aldığım yer. Burada kahve ve yemek alıyorum işte. Şöyle yemek satıyorlar.
O yüzden beni tanıyorlar. Hello. Jumbo. Mambo. Mambo. Poa. Evet, lokal kahvemi aldım. Bu kahve zencefil. Ah be, böyle arada bir bağırıyorlar. Böyle arada bir yüzüme bağırıyorlar. Evet, kahvemi aldım. Burada lokal kahveyi şeyle yapıyorlar. Zencefille yapıyorlar. Zencefil böyle biraz baharat da koyuyorlar galiba ama ne baharat olduğunu tam bilmiyorum. Gerçekten acayip lezzetli oluyor. Ben çok seviyorum. Hatta sizinle birlikte bir tadayım. Gerçekten kahvenin içerisine zencefil koymak nereden akıllarına geldi bilmiyorum ama gerçekten iyi fikir. Deneyin. Gerçekten deneyin. Kahvenin içine zencefil atın. Oh. Oh, bana vurdu. Ha, no problem, okay. Ne yapsın ki eşek? Aa. Böyle bir geçiş sağlıyoruz yani. Evet, böylelikle eve doğru gidiyorum. Oh. Okay, böyle birileri gelince bekliyoruz. Onlar önce geçiyor. Sonra biz geçiyoruz çünkü sokaklar bu kadar dar. Huh? They said. You say you don't need a photo. Oh yeah. But sorry, I'm already taking. Yes. Yes. Burası da benim kaldığım yer. Böyle. Ben bu arada sokağın burası sonu sanıyordum. Meğersem buradan içeriye gidiliyormuş falan. Böyle değişik. Burası da kaldığım yer. Bugünün de sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Kenya'nın lokal kahvesiyle size hoşça kal diyorum. Lamu Adası'nı gördük, sokaklarını gezdik. Hiçbir turistin gitmediği arka sokaklarını gördük. Nasıl yaşıyorlar, hayatlarına şahit olduk. Gerçekten bazen bir şeyler söylemek zorlaşıyor. Ama dünyayı dolaşmak istememin nedeni buydu. Hiç hayal edemediğim, düşünemediğim o farklı hayatları görmek, o farklı kültürlerle tanışmak, farklı insanlarla tanışmak, konuşmak. İşte bu yüzden buralardayım, bu yüzden dünya turundayım. Ve sizi de buralara getirdiğim için, size de buraları gösterdiğim için gerçekten çok mutluyum. Dilerim siz de keyifle izlemişsinizdir. Başka bir videoda görüşürüz. Lütfen abone olun, bana destek olun. Bu videoyu bir likelayın, küçük yorumlar yapın, sevin, sevilin. Kenya'dan selamlar. Görüşürüz.